Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugünkü videomuzun konusu Kenan Yıldız'la ilgili. Kenan Yıldız'la birkaç haber var hakkında ama onların en önemlisi bence son haber. Son söyleyeceğim haber. Zaten uzun bir video olmayacak. Hemen gitmeyin. Öncelikle şunu hatırlatayım. Kenan Yıldız'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 75 milyon euro ve yeni güncellendi o piyasa değeri. Fakat Juventus'un da 100 milyon euroluk teklifleri reddettiğini biliyoruz. Bunu cebe alalım ve haberlerimize bakalım. 20 yaşında olmasına rağmen takımın en önemli oyuncularından biri Juventus'un Alessandro Del Piero ile kıyaslanıyor ve onun rekorunu kırarken de onun attığı gole çok benzer bir golle o rekoru kırmıştı ve onunla da zaten süksesi başlamıştı. Kenan Yıldız'ın 8 resmi maçta 2 gol 4 asist kaydetti ve Ağustos ayında Serie A'nın en iyi oyuncusu seçildi. Premier Lig ekipleri devredeki Manchester United'da sezon başında istemişti. Arsenal, Manchester City hepsi ilgileniyor Kenan Yıldız'la ama Juventus bırakmak istemiyor. Şimdi bir haber çıktı Kenan Yıldız'la ilgili. Bu haber ise Arda Güler'in de oynadığı Real Madrid'e yakın internet sitelerinden Defensa Central'ın haberi. Real Madrid'in hedefinde Kenan Yıldız var. Vinicius Junior'la sözleşme görüşmelerinin tıkanması ve başkan Florentino Perez ile Vinicius Junior cephesinde görüşmeyeceğinin öğrenilmesi üzerine harekete geçen Real Madrid transfer listesinin ilk sırasına Kenan Yıldız'ı aldı. Şimdi aslında bu haber gerçek değil kıymetli dostlar. Bu haber Real Madrid yönetiminin Vinicius Junior'ı basın yoluyla da sıkıştırmak için Defensa Central'a yaptırdığı bir haber. Şimdi Defensa Central'dan ben birçok haber anlattım ama bu haberlerimi muhakkak ki başka kaynaklarda gördüm veya teyitledim bir şey. Yani Defensa Central'dan direkt ben bu haberi gördüm ve anlattığım dediğim bir tane bile haber yok. Çünkü Real Madrid'in resmi yayın organı gibi bir şeyler. Yani hiçbir gazetenin muhabiri, editörü, çalışanı, yazarı özel antrenmanlara giremezken, maç öncesi takım otobüsüne falan giremezken Defensa Central'ın ekipleri adeta Real Madrid antrenman sahalarında yatıp kalkıyorlar. Sürekli oradalar. Soyunma odalarına kadar giriyorlar. Başkanın Noel yemeğine hiçbir basın kuruluşu davet edilmezken yani özel davetli olarak Defensa Central'ın çalışanları oraya da davet ediliyor falan. Hani böyle bir şey. O yüzden Real Madrid bazen böyle özel piyasayı hareketlendirecek veya oyuncularını baskı altına alacak haberler yapmak için de burayı kullanıyor. Ve bu da yani Kenan Yıldız haberi de Defensa Central ve hiçbir başka kaynakta çıkmadığı için de net olarak Vinicius Junior'ı masada sözleşme yapmak için, sıkıştırmak için yapılmış bir haber. Net. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u ağırlayacak olan Real Madrid bu maçta Kenan Yıldız'ı özel olarak takip edecek. Bu arada şu demek de değil. Real Madrid Kenan'la asla ilgilenmez. Hayır, bence Kenan Yıldız da Real Madrid'e çok yakışan bir futbolcu olur. Yani Juventus'ta takımına yaptığı katkının kat ve katını Real Madrid adına sağlar. Çünkü çok daha iyi oyuncular, çok daha kaliteli oyuncular, çok daha iyi üst düzey bir teknik heyet, yönetim anlayışı var Real Madrid'de. Kenan Yıldız solda, Arda Güler ortada, mükemmel bir kadro olur Türkler için en azından. Ve bunu görmeyi ister miyim? Evet, isterim. Juventus'un bir de şeyi var, soruşturma başlatıldı Juventus'la ilgili. Onu da kısaca anlatayım. Finansal fair play kriterlerini ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlattı. Şüphe ama Juventus tarafından şöyle bir açıklama yapıldı. Futbol kazanç kuralı parametresine atıfta bulunarak UEFA müsabakalarına katılan kulüpler için benzer durumlarda olağan olduğu üzere 18 Eylül'de grup UEFA'dan 2023, 2022, 2023, 2024, 2025 3 yıllık dönemi için aynı kuralın potansiyel olarak aşılması durumunda işlem başladığına dair bildirim alındı. Diğeri de Juventus'ta kamuoyuna bunu bildirdi. Net olarak açıklama bu. Hiçbir şeyine ekleme çıkarma yapmadım ama Kenan Yıldız'la ilgili Real Madrid'de bir gelişme olacağını çok yakın zamanda düşünmüyorum ama Vinicius Junior'ın feci şekilde sıkıştığını da düşünüyorum kıymetli dostlar. Peki diğer habere geçiyoruz. Asıl önemli olan ve günün 3. haberi. Kenan Yıldız'la alay eden Fenerbahçe yöneticisi kim? Açıkçası bu soruyu bugün herkes sordu. Biz de sormaya devam ediyoruz. Bilmeyenler için de olayı anlatalım. Bu sezon Juventus'ta hem de A milli takımda sergilediği performansla izleyenlerin beğenisini
alan Kenan Yıldız futbol kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. İspanyol devleri Real Madrid, Barcelona kıyaslanıyor falan, bunları geçiyorum. Juventus'un 10 numarasının Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye önerildiği, ancak o dönemki futboldan sorumlu bir yöneticinin milli futbolcunun transferini veto ettiği ortaya çıktı. Nereden çıktı? Türkiye temsilcisi, Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan Radyo Spor'a canlı yayınında konuk oldu ve Kenan Yıldız'la ilgili bazı şeyleri anlattı. Ne demişler? Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı, burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız, bu kişi yok. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi dedi. Kim dedi? Tekrar ediyorum, Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan. Bakın bir kez daha. Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Kesin burada güldü. Sonra da burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk dedi. O dönem Kenan Yıldız'ın değeri 1 milyonun biraz altında, 1 milyon euro civarındaydı. Şu anda 100 milyon eurodan fazla ediyor. Doğan Ercan devam etmiş sözlerine, diyor ki Juventus Kenan Yıldız'ı şu anda 100 milyon euroya satmaz. Değeri 100 milyonun üzerinde. Al Ahly 2 yıl önce 70 milyon euro teklif etti. Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesi geçen sezon 2029'a kadar yenilediler. 2031'e uzatmak istiyorlar. Maaşına da zam yapıp, ama şu anda o görüşmeler biraz tıkanmış durumda. Son bir bilgi de vermişler haberde. O da Transfermarkt verileri, 75 milyon euroluk değeri var Transfermarkt'ta. Transfermarkt'ın veri havuzu farklı işliyor. Kısaca özetlemek gerekirse bir ekip var, kalabalık bir ekip, dünyanın birçok yerinde, hemen hemen her ülkede bir kalabalık grup. Her oyuncu için özel bir kriter ve fiyat belirliyor. Bu fiyat belirlemeleri işte daha küçük bir gruba aktarılıyor. O daha küçük grup o fiyat verilerini inceliyor ve onu daha da küçük bir gruba aktarıyor. O daha da küçük grup yeniden bir rapor hazırlıyor ve en son Transfermarkt'ın o en küçük ekibine, baş ekibine gönderiyor. Onlar da bir değer artışı olup olmayacağı noktasına veya düşmesinde hesap yapıyor. Olay bu ve Kenan Yıldız bu noktada da 75 milyon euroluk bir değere sahip en değerli Türk futbolcu. Açıkçası şöyle, Fenerbahçe'de o yöneticinin kim olduğunu ben çok merak ediyorum. Ama aklımda bir isim var. Hem de böyle herkesin aklına gelecek bir isim. Tabii ki de söylemeyeceğim o ismin kim olduğunu, ama siz yorumlarda belirtin. Siz yorumlarda belirtin kim olabileceği noktasında. Ben de yorumlarınıza cevap vereyim. Yayını da beğenmeyi unutmayın. Kıymetli dostlar, abone değilseniz zaten hemen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.